Uyarı: bu videoda göreceğiniz bazı görseller midenizi bulandırabilir. Bu yüzden videoyu sadece olayı öğrenmek isteyenler için tavsiyem gözlerinizi kapatarak izlemeniz. Bu videoda 126 yıldır kardeş evliliği yapan Whittaker ailesinin hayat hikayesini izliyor olacaksınız. Videoya başlamadan önce videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle fikirlerinizi belirtebilir ve kanalıma hala abone değilsen abone olabilirsin. Ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Her şey kuzenlerin evlenmesiyle başlıyor. Daily Mail'de yer alan bir habere göre Whittaker ailesinin akraba evliliği 1887'de ikiz kardeşler John ve Henry Whittaker ile başlıyor. Uzmanlar da yaşayan aile üyelerinin mücadele ettiği bazı sorunların bu aile içi ilişkilerin neden olduğunu söylemekte. John ve Henry'nin annesi Eliza'nın kız kardeşi Mary Perkins'ın kızı olan ilk kuzeni Ada Riggs ile evlendi. Ada ve John'un 1920 doğumlu George Ian Whittaker dahil 9 çocuğu oldu. Arkadaşlar, olaya hakim olabilmeniz için size bu insanların aile soy ağaç köklerine ait bir görsel koyacağım. Buradan bakarak ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Konuya dönecek olursak John'un erkek kardeşi Henry, Sally Barton ile evlendi ve 1913 doğumlu John Emery Whittaker dahil 7 çocukları oldu. Gretchen ve John ilk kuzenlerdi ama Kasım 1935'te evlendiler ve 1937'de ilk kızları Ellen Violet Whittaker dünyaya geldi. Ellen çiftin sahip olduğu 15 çocuktan biriydi. Frankie adında bir oğlu oldu. Haziran 1997'de kalp krizi geçirdikten sonra da vefat etti. Ayrıca 1938'de Emerald Lee Whittaker adında bir erkek çocuğu doğdu ve bir ay sonra zatürreden öldü. Barbara Whittaker ise Eylül 1940'ta doğdu ve Ekim 2008'de kısa bir hastalıktan sonra da hayatını kaybetti. Sonraki ikiz kız kardeşler 1942 doğumlu Nanny Lou Whittaker ve 1943 doğumlu Johnny Jean Whittaker hakkında pek bir şey bilinmiyor. Ünlü bir belgeselci ve fotoğrafçı olan Mark, Whittaker ailesiyle tanışması 2009 yılına kadar dayandığını söylüyor. Mark ilk olarak 2009'da onları ziyaret etti ve bu ilginç aileyle bir araya geldi. Batı Virginia'nın kırsal dağ kasabası Ott'ta ikamet eden ve birbirine sıkı sıkıya bağlı olan Whittaker ailesinin hikayesi oldukça ilgisini çekmişti. Görüntülere yansıyan aile üyelerinin çoğunda genetik bozukluklar görülüyor. Bazıları konuşamıyor, bazılarının fiziksel olarak da sorunları var. Whittaker ailesi harap bir evde büyüdü ve homurdanmalarla iletişim kurdukları gözlemlendi. Amerika'nın bu en iç içe geçmiş ailesinin hikayesi tek yumurta ikizlerinin çocuklarının birbirleriyle evlenmesiyle başladığını birçok insan tarafından duyulmasıyla başladı. Mark'ın ilk karşılaşmalarına dair şu sözleri kullandığı bilinir. Tıpkı herkesin izlediği Deliverance filminden bir sahne gibiydi. Kasabaya giden kirli taşlı bir yola girdik ve sonra bir karavan gördük. Ardından yol kenarında küçük bir kulübe önümüze çıktı. Etrafında iki gözü de farklı tarafa bakan ve bize bağıran insanlarla çevrelendi. Ardından bir adamın gözüne baktığımızda ve bir şey söylemeye çalıştığımızda çığlık atıp kaçmaya başladı. Pantolonu belinden dizlerine kadar düştü. Koşarak gidip çöp kovasını tekmeledi. Sürekli bunu yapmaya devam etti. Kontrol dışı bir şeydi. Hayatımdaki gördüğüm en çılgınca şeydi diyor. Henry ve John Whittaker'ın çocukları 1937'de evlendi ve ilk çocuklarını böylelikle kucaklarına almışlardı. Film yapımcısı Mark da kısa bir belgeselde bu aileye ışık tuttu ve yaşamları boyunca zihinsel ve fiziksel anormalliklerle yaşadıkları çeşitli mücadeleleri insanların görmesi için onları kayda aldı. Mark
ilk kez 2004'te tanıştığı ve 2020'de çekimlerini yaptığı Whittaker ailesini Nisan aylarında tekrardan ziyaret etti ve Mark, ailenin genetik komplikasyonlarının davranışsal sorunlara neden olduğunu söylerken bu durumun ise kontrolden çıkmış olarak tanımladı. Ancak komşular nesillerdir Whittaker ailesine çok destek oluyor ve onları dış dünyadan koruyor. Hatta Mark aile 2000'lerin başına ilk yaklaştığında ailenin komşuları tarafından pompalı tüfekle karşılandığını söylüyor. ...2001 yılında güncellenen belgeselin tüm bölümlerinde yer alan ailenin bir diğer üyesi de 1946 doğumlu ve 1994 doğumlu Timmy Whittaker adında bir oğlu olan Lorraine Whittaker. Timmy ve Lorraine belgesel yapımcılarının kollarını açarak karşılıkları ve kahvaltı ederken görüntülendiklerini aktarıyor. Mark aileyle tanıştıktan sonra bir bağış kampanyası oluşturdu ve sonraki ziyaretinde de bu bağışların aile için nasıl fark yarattığını bizlere gösterdi. Aile kaldıkları evin çatısını değiştirebilmiş ve etrafta dolaşmalarına yardımcı olmak için bazı araçlar satın almıştı. Yapımcının 2021'deki en son videolarında birkaç hayvanla birlikte aşırı kalabalık bir evde yaşadığını ve evin bakımsız koşulları gösteriliyor. Aile bir kanepe, koltuk ve diğer ev eşyalarının bulunduğu girişte çok zaman harcıyor. Ailenin bir yakını Mark'ın neden bahsettiğini anlıyor. Beğenmezlerse bağırmaya başlarlar ve bu da beğenmediklerini gösterir diyor. Bu ailenin bulundukları bölge Batı Virginia. Batı Virginia'nın ülkenin en fakir eyaletlerinden bir tanesi. Mark'ın aileyi belgelemek için gittiği Ot köyünde sadece 800 kişi yaşıyor. Nüfus sayımına göre Batı Virginia'nın yaşayan 1,77 milyon kişinin neredeyse %17'si yoksulluk içinde yaşıyor. Anlayacağınız aile tamamıyla dışa bağımlı bir hayat yaşıyor. Çevrenin yardımı olmasa yaşayamayacak durumdalar. Yine de çocuklarının sorunlarını gördükleri halde bunu yapmaya devam ediyorlar. Oldukça travmatik bir olay desem yeridir. Sizin bu konuda hakkındaki yorumlarınızı inan ki çok bekliyorum. Böyle bir olaya şahit olsaydınız nasıl tepki verirdiniz? Veyahut da neler yapardınız? Düşüncelerinizi merak ediyorum. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.